Arkadaşlar size göstermek istediğim ne güzel insanlar böyle eserler bırakmışlar. Bu ne? Aman Allah'ım. Burası bahsedilen ünlü bir inci gibi yapılmış. İncir beyazı renklerinde. Evet, bu paralar var, derisi. Pitonun uzunluğuna bakın abi. İnanılır gibi değil ya. Buffalo'ya dikkat edin diyor. Arkadaşlar herkese günaydın. Şu anda Tayland'ın en sembolik yerlerinden bir tanesindeyiz. Sabahın köründe uyandığım sizler için neredeyiz? Chiang Rai'daki Beyaz Tapınak'tayız. Bu ne? Aman Allah'ım. Ağacı asılmış şeytanlar var burada. Viski var şeytanın kafasında. Böyle bir robotumsu, tanrımsı bir heykel var. Burnu domuz. Evet, çok enteresan bir tapınak burası. Vay canına! Giriş 100 baht, yani 105 lira falan. Düşünün, ben 2007 yılında geldim Tayland'a ilk. 2007 yılında Tayland'a geldim. 1 TL 30-32 baht civarındaydı arkadaşlar. Bakın, yani 100 baht şu an. Thank you. Bakalım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? 100 bahtı 3 liraya alıyorduk. Aşağı yukarı öyle diyeyim. Şu anda 100 baht 105 lira. Tayland'ın ekonomisi inanılmaz stabil. Burası 2025, 1990'lı yıllarda yapılıyor. Çok eski bir tapınak değil. Bu abi yapıyor. Tayland'ın en ünlü sanatçılarından bir tanesi kendisi. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Dur şuradan giriyormuşuz ya. Bugün size Chiang Rai hakkında her yeri göstereceğim arkadaşlar, her yeri. Hello. Kız sen de alsan ne olacak? No? Okay. Here you go. Thank you. Yeah. Mikrofon kullanamazsın diyor. Elle tutarım. Bu arada gerçekten muhteşem bir mimari. Bakın burada koyu balığı mıydı bunlar ya? Çok güzel. Ay, balıkların güzelliğine bakın ya. Şimdi mesela mikrofon kullanma diyorlar. İnsanlar, ay altın rengi çok güzel. Ya bir kural koyuyorsanız, tamam mı? Bunun bir mantığı olmalı yani. Yani mikrofon kullanma. Cep telefonlarında da mikrofon var. Sök o zaman. Sakın ha, küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Evet, şu anda bu bölge cehennemi anlatıyor arkadaşlar. Bakın, cehennemde yanan Budizm, Theravada Budizmi. Theravada saf Budizm demek. Yani gerçek Budizm anlamında kullanıyorlar bu lafı. Sri Lanka'dan çıkıyor aslında. Sri Lanka'da bugün inanılan Budizm türü. Şu anda cehennemdeyiz. Yani burayı yapan mimar cehennemi tasvir etmiş girişte. Bakın şeytanın boynuzlarını görüyorsunuz. Burada kuru kafa var. Kız ne yapıyorsun canım benim? Ölüler yardım istiyorlar. Lütfen bize yardım edin, lütfen bize yardım edin diyorlar. Burada yine şeytani ruhlar ve küçük bir tepe var. Küçük bir tepeden yukarı doğru çıkıyorsunuz. Fıtı 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 fıtı. Burası cenneti tasvir ediyor arkadaşlar. Bu tepe. Yükseldiniz ve cennete çıktınız. Son olarak
Aa, şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel bembeyaz renkler. Son olarak da Nirvana, artık aydınlığa, illumination, aydınlığa ulaşıyorsunuz ve ทางออกอยู่ด้านหลังด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับ Take off the shoe please and leave you inside please inside no photo please ชินโทเคนาเคชูเลี้ยวใต้ดีเมียนผู้เนินไทยเจ้าโรสสปาโต burada ayakkabılar için çanta var. no photo dentro glass here İçeride fotoğraf çekilmeyin diyor. Videoda mı yasak acaba? ด้านในเลยครับทางออกอยู่ด้านหลังด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับ Poşet 25 kuruş arkadaşlar. No zapatos. No photo dentro. Glass here. No video? Video no? ด้านในห้ามถ่ายรูป Ha ครับ okey. Arkadaşlar içeride video ve fotoğraf çekmek yasak. Ama şöyle bir durum var. Anlatayım ben size. Büyük bir şeytan var. Şeytanın tek gözünde George Bush, diğer gözünde Usama Bin Laden var. Budizmle ilgili resimler var. Ama bu resimlerin içinde böyle SpongeBob falan böyle oyuncak, Superman var. Orada sanatçı bir şeyler anlatmaya çalışmış. Yani o tipik Budizm resimleri için. You drop your ticket. No problem. No problem. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışmış. Devam edelim. Beyaz Tapınağı. Tayland'da Lopez'e benziyor, yemin ediyorum. Meksikalı Lopez'lere benziyor. Bu beyazlık Budizmi, Buda'yı temsil ediyor. Onun saf olduğunu temsil ediyor. Bu arada harika bir yapı. Gerçekten. Bu adam, yapan mimar çok büyük milyarlarca baht para harcamış buraya. Yani milyar TL düşünün, milyon değil, milyarlarca baht para harcamış. Ve hiçbir zaman 10.000 baht üzerinde bağış kabul etmemiş. Şu güzelliğe bakın ya. Güneş görünce hapşırıyorum ya. Ay. Ne alerjisiyiz bu artık. Çocukluktan beri var. Güneş alerjisi. İnsan güneşe alerjik olur mu ya? Gerçekten güneş hem yakıyor, hem hapşırtıyor. Böyle aynalar var üzerinde. Tabii çok güzel bir yansıması oluyor. O da bayağı fotoğraflık bir görüntü oluşturuyor. En fazla 10.000 baht bağışı kabul etmiş adam. Bunun sebebi de yani bana ne yapacağımı söylerlerdi demiş eğer daha fazla bağış kabul etsem. Kendi cebinden ve küçük bağışlarla topladığı küçük bağışlarla yapmış. Bizde olsa %80'ini de cebe atardı. Of harika. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. Böyle burada yine yapay mağaralar var. Yapay mağaralar ne yapay? Kötü esprilerimle sabah sabah. Burası tuvalet. Buradaki tuvaletlere dünyanın en güzel tuvaletleri diyorlardı. Hayır, nereye geldik? Çıkış yokmuş. Devam ki. Sincaplar var, maymunlar var. Oradan çıkış varmış ya. Burada bir de mağara sanatı diye bir yer var. 50 lira girişi. Aman abi. Gerek yok öyle şeylere. Tüh. Ha, amca şunu çaldı gitti. Çok Fransız turist var. İspanyolca konuşan, İspanyol ve Güney Amerikalı turistler var. Budist rahipler. Şimdi bu sağda gördüğünüz bir Ganesha tapınağı. Theravada Budizmi diyoruz. Budizmin çıktığı yer arkadaşlar. Benim Nepal videolarımı izlerseniz Budizmi daha iyi anlayabilirsiniz aslında. Bu da Nepal'de doğuyor. Ondan sonra Hindistan'da öğretilerini anlatmaya devam ediyor. Tabii bak bu balıklar için yem alıyorlar oradan. Hindistan'da öğretilerini anlatmaya devam ediyor bu da. Tabii Buda'nın ailesi Hindu. Hindu olunca Budizm Hinduizm'den de çok etkilenmiş. Wow.
Arkadaşlar, tabi tapınakta olduğu için kutsal atfediliyor. Kutsaliyet atfediliyor. Bu da Ganesha Tapınağı. Ne dedik? Hinduizm de içinde barındırıyor aslında Budizm bir şekilde. Hinduizm'den çıkma diyebilir miyiz? Aslında yani çok komplike. Hinduizm'den Buda ailesi Hindu. Sanıyorum Brahman kastından bir prens Buda. Nepal'den çıkıyor. Belki o dönem Nepal'de Hindistan'ın bir parçası. Küçük küçük krallıklar vesaire var belki de. Ve Varanasi'ye gidiyor. İlk olarak dersini orada veriyor. Ve Sri Lanka'ya kadar gidiyor sanırım. Theravada Budizmi Sri Lanka ve Tayland'da şu anda inanılan bir din. Tabi Hindistan'dan çıkınca Hint ögeleri de var. Ganesh, fil tanrı Ganesh, Ganesha. Yapan mimar, ilk girişte fotoğrafını göstermiştik size hatırlıyorsanız. Şu abimiz hastalanıyor ve diyor ki Ganesh'e, fil tanrıya, ben iyileşirsem diyor sana bir tapınak yapacağım diyor ve çok güzel bir şekilde iyileşiyor. Bu kocaman tapınağı da Ganesh adına yapıyor abimiz. Çoraplara bak. No video? Okay. Okay. No problem. Video yasakmış. Evet. Ganesha adına yapılmış. Altın renkte, beyaz değil. Bir tapınak. Fil yüzlü tanrı. Hinduizm'de çok çok önemli bir tanrı. Ganesha. Koi balıklarıydı galiba. Koi değil mi? Koi fish. Japon. Hepsini dökme. Çok güzel ya. Çocuk olsaydım çıldırdım herhalde. Oo, saldırıya bakın şimdi. Aha uçtu. Burada balık yemi satılan yer. Buradan ne kadar? Ha 10 bahtmış. 10 lira yani. Hiçbir şey değil. Benim ellerim dolu olduğu için alamayacağım. Yes. Should I take a photo of you? Oh, that'd be very nice of you. Yeah. Thank you. Oh, I like this little microphone. Yeah. Are you from Canada? Yes, we are. Your accent tells. Really? Yeah. I have good ears. Let me see. Maybe like this too. And one close up. Thank you very much. Thank you. Now you have to get a Eagles. Yeah, Eagles. you're good. That's Ah. no good now. I'm from Turkey. You Oh know? yeah. Okay. Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Istanbul. We went to Istanbul. Yeah. Yeah. That's good. Nice to meet you guys. See you. Bye bye. Biraz size Tayland kralından bahsedeyim. Tayland kralı inanılmaz saygı duyuluyor Tayland'da. Vefat etti yakın zamanda. Yerine oğlu geçti. Sanatla ilgilenen, fotoğrafçılıkla ilgilenen, müzikle ilgilenen, halk tarafından çok ama çok sevilen bir kral. Yani neredeyse gençlik fotoğrafları. Daha evet bakın burada doğumundan yaşlarına kadar Tayland kralına, mevcuttaki krala da hakaret etmek çok büyük suç. Uzun yıllar hapis cezası alabiliyorsunuz ve bu sebeple yatan yabancılar da var, hapis yatan yabancılar da var. Elvis Presley ile fotoğrafı var mesela Tayland kralının. Vizyoner, yani bayağı vizyoner, sanata önem veren, kendisi de sanatçı olan bir kral. Çok büyük, yani öldüğünde insanlar inanılmaz şekilde yas tuttular, çok üzüldüler gerçekten. Kralını da burada anlıyorlar. Her yerde yeni ve eski kralın fotoğraflarını
görebilirsiniz. Bu bir ağaç. Ağaç şeklinde şeyler sarkıyor. Dama. Dama Garden. Gelin bir de şuradan görelim. Chiang Rai'ye gelecek olursanız bu tapınağa kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Yine buradan güzel bir görüntüsü var tapınağın. Müthiş. Ne güzel. Adam bir eser bırakmış. Hep güzel anılacak kendisi. Bu yaptığı şaheserle anılacak. Belki yüzlerce yıl sonra da burada fotoğrafları sergilenecek. Her şey para değil. Bazen de insanlığa güzel bir şeyler bırakmak gerekiyor. Burası bahsedilen ünlü tuvalet arkadaşlar. Dünyanın en güzel tuvaleti diyorlar. Şöyle geçelim. Erkek ve kadın olarak ayrılmış. Erkekler tuvaletine de şeyle girilir mi ya? Evet, böyle. Evet. Şeyleri göstermeme gerek yok. Altın sıçmıyorlar altın şeye. Aa, ne güzel. Evet, dünyanın en güzel tuvaleti. Arkadaşlar beyaz tapınağı gördük. Şimdi de mavi tapınağa geldik. Mavi tapınak beyaz tapınağı yapan mimarın öğrencilerinden bir tanesi. Daha geç bir zamanda 2005 yılında yapıyor. Gerçekten muhteşem tapınağı. Nilüfer çiçeğinin altında oturan bir Buda. Bir inci gibi yapılmış. İncir beyazı renklerinde. Peki neden mavi? Tapınağın rengi. Kutsal kitapları var bu insanların. Budizmin kutsal kitaplarından bir tanesini sembolize ediyor ve Buda'nın öğretilerinin gökyüzü kadar fazla olduğunu anlatıyor. Yani gökyüzünün maviliği, gökyüzü kadar geniş bir öğreti bahsettiği. Burada içeride fotoğraf çekilebiliyormuş. Ayakkabıları çıkartın diyor. Çıkarttık, elime alayım. Ha. Ha, okey. Ayakkabıyı çıkarma diyor. Oraya bırak diyor. Demin elimize almıştık. Poşetle. Şöyle koyalım. Kaç tane renk tapınak göreceğiz bugün. Su şişelerine bakın. Ne kadar enteresan. Ha, kutsal su diyor. 20 bahtmış. Kutsal su. Giriş ücreti de yok buraya. Aslında tapınakların, müzelerin giriş ücreti olmamalı kesinlikle. Yine bir Buda heykeli. Ve Buda'nın yaşamından kareler, resimler var. Evet, Chiang Rai'deki ikinci tapınağımız da burası. Şurada ilginç bir şey var. Birazdan onu göstereceğim. Dondurma, mavi dondurma var. Bu tapınağa özel mavi dondurma yapmışlar. Sihirli küre. İnsanları ters gösteriyor yani sihirli küre. Tapınağı son kez göstereyim. Filler. Bakalım mavi dondurmayı bulabilecek miyiz?
Bunlar bebek ananaslar. Bu da mavi dondurma değil de mavi şeyli. Mavi dondurmacı sanıyorum kapatmış ya bugün. Muz kızartması. Ya bunlar üzerine mavi koymuşlar ama bir dondurmacı direkt mavi yapıyormuş. Bu herhalde ya. He, yeni açtı bu kız. Okay, demin kapalıydı. Evet, böyle. Buranın ünlü tapınağa adanmış dondurması. Hadi bakalım, başka tapınağa gidiyoruz. Çok güzel yerler gelecek ama, bekleyin. Bak bak bak, fotoğraflara var, insanlar şey. Ne yapıyorsunuz ya? Koca insanlar ya. Blue ice cream. Ah, nice, nice. Şuradan yedim diyor. Hi, hadi bakalım. So what's your name? My name is Mary. Mary. Yes? Like Mother Mary. Like the Mother Mary. Are you Christian? No. No? I'm Thai. Thai. Buddhist. Theravada. Theravada Buddhism. Thailand. Theravada. Theravada. Yeah, it's like the kind of Buddhism in Thailand. No? No. You don't. So you're tour guide? Yes. Where are the How long you stay in? Thailand? A few months. Yeah. 3 months. Yeah, maybe more. You come just only one alone? Yeah, yeah. Alone? No Yeah. tour guide? No. I came with a guide here. Yes. Here with a guide. From Chiang Mai? Chiang Rai. Chiang Rai? Yeah. What? Yeah. Here is my bus maybe going. Yeah. Where are your tourists from? Mostly from Mostly a French. French. Yeah? Yes. Yeah, I've seen. Follow me on Instagram. Instagram. Instagram, yes? Yeah, follow me. Maybe IF IF, K K, O O, P. P, Yeah, this is me. you. Yeah, Oh. I follow you back. Okay. Nice to meet you. Nice to meet See you. Bye bye. Bye bye. Black Dragon. Bye bye. Evet arkadaşlar, bir kişiyi daha Instagram'ımıza ekledik. Bu tapınağın arkasına gideceğiz şimdi. Arkada çok ilginç şeyler var. Mesela uçan filler var arkadaşlar. Bunlar Tay mitolojisinden. Bakın, kanatlı filler. Yine bu da tapınağın arkasında. Yine sihirli küreler. Burada çok hoş şeyler var. Çocuk heykelleri var. Bunlar böyle gülen tatlı çocuklar. Sapanla atıyor mesela, bakın. Rahip kıyafetleri yapmışlar ama gözlükler Temu'dan. Burada Temu'da tabii vergi yok ama Lazada var. Tayland'da yaşamayı ya da gelmeyi düşünüyorsanız çok hızlı bir şekilde Lazada ya da Temu'dan gelebiliyor. Vergisiz. Burada yine arka kapı, çıkış cehennem şeklinde resmedilmiş. Bakın, kapıda koruyucular var. Ayaklarıyla insan kafataslarını eziyor. Bu insan kafatasları da işte cehennemdeki insanları, bakın, yanıyorlar. Tüm dinlerde cehennem aslında bir şekilde, tüm dinlerde demeyelim de birçok dinde bu şekilde resmedilmiş. Burada inek yüzlü bir tanrı, fare yüzlü bir tanrı var. Domuz yüzlü tanrı, horoz, maymun yüzlü tanrı, koç yüzlü tanrı. Tüm hayvanların yüzünden tanrı resmetmişler. Hi. Çinliler bayağı açılmaya başladı. Eskiden böyle çekinip şey yaparlardı, gezerlerdi. Artık onlar da böyle sosyal medya etkisiyle rahatlamaya başladılar insan olarak. Bakın, burada yine kuru kafalı
resmedilmiş tanrılar var. Dişleri var. Evet. Mavi tapınak bu kadar. Devam ediyoruz. Bakalım hangi renk tapınağa gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Bu beyaz sakallı abimiz 10 sene önce ölmüş ama burada siyah ev diye, evet, beyaz tapınak, mavi tapınak ve siyah ev. Burası tapınak değil, siyah ev. Bu adamın bıraktığı bir müze arkadaşlar. En sevdiği renk siyahmış. Basit bir açıklaması var. Tabii ki yine Budist sembolleri. Dev bir ev. Ne güzel insanlar böyle eserler bırakmışlar. Oh ne kadar serin ya. Adamın heykeli. Evet bu harika bir sanatçı. Arkadaşlar bakın bu gerçek timsah derisi. Gerçek timsah derisinden yapılmış bir masa örtüsü. Yine gerçek boynuzlardan, hayvan kemiklerinden yapılmış. İnanılmaz değil mi? Ne acayip. Ne kadar büyük bir timsahmış ya. Arkadaşlar burada yine devam ediyor. Abim büyük masaları seviyormuş. Başka bir timsah. Timsahın kafası. Ve piton yılanı. Üzerinde farklı ülkelerden paralar var, derisi. Pitonun uzunluğuna bakın abi. İnanılır gibi değil ya. And there's a cat. Is it part of the museum or just... Evet, müzenin bir parçası. Gerçek bir kedi de var. Pitonun kafası. Bu mimar abi bayağı güzel binalar dikmiş buraya. Değişik değişik. Bakın. Şu mesela. İlginç biriymiş gerçekten. Burada pipiler var. Daha büyük pipiler var. Şu mesela ilginç bir şey. İspanyol konkistadorların şapkalarına benziyor ya. Giriş yasak diyor. Ne var acaba içinde? Yasak olunca insan bir kaşınıyor ya. Şurada Tibet öküzü mü deniyorlardı bu hayvanlara? Nasıl boynuzları ne kadar? Oğlum bu da mı heykel? Ha değilmiş. Ne kadar gerçekçi heykel dedim ya bir anda kendime. Evet. Tibet öküzü. Uğur Faki diyoruz biz buna. Arkadaki yine. Buffalo'ya dikkat edin diyor. Beware the Buffalo yazmış. Ve yıkılmış. Ay çok güzel. O kadar güzel bir çeşme buldum ki. Bakın. Çok güzel. Buffalo başlıklı. Ne kadar güzel. Yolu böyle ağaç kütükleriyle çevrelemiş. Harika. Evet arkadaşlar, Karadeniz'e geldik. Karadeniz olsa beğenmezsiniz. Neydi? Tayland'ın çay tarlalarına geldik. Çay bahçelerine. Çok ilginç. Bakın, belki size fikir olur. Bu yeşil çaydan popcorn yapmışlar. Ve çaydan birçok kek yapmışlar, tatlı yapmışlar. Karadeniz arkadaşlar, çaycı arkadaşlar için fikir olabilir. Ben böyle gösteriyorum. Belki birilerine iş fikri olur. Bakın çay tadımı sanki bir
Oh, she's telling something. Don't leave it too long. It will be too strong. Affect your stomach a lot. And then, if you ready the oolong soft flavor, the green one, feel free to grab 1 cup. If you don't like it, no need to drink it all. Just pour it there and use the same cup with the new type of tea. Thank you. Yeşil çay. Aa, hiç de sevmem yeşil çayı. Tatsız tutsuzlu. Tabii kokusu güzel. Bayılıyorum ya çay bahçelerine. Ne güzel görüntüler. Bugünkü 4. durağımız burası. Arkadaşlar size göstermek istediğim bugünkü turun sonlarına doğru geldik ama daha bitmedi. Size göstermek istediğim muhteşem bir yer var. Ya burası çok acayip bir yer gerçekten. Tarih olarak da yani şu anda bir manzaraya bakıyoruz ama bu manzarada 3 ülkeyi birden görebiliyorsunuz. Şimdi çeviriyorum. Benim nur yüzümü görmenize gerek yok. Bakın. Şimdi burası Altın Üçgen deniyor. Dünyanın eski uyuşturucu merkezi arkadaşlar. Kolombiya, Afganistan, İran'dan önce burada büyük bir afyon ticareti dönüyor. Ve afyon ticareti önceleri serbest. Afyon savaşları var mesela Çin'le İngilizler arasında, Britanya arasında, İngiliz Krallığı arasında. Bu gördüğünüz büyük nehir şu değil, Mekong Nehri arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ben size Mekong Nehri'ni Vietnam'da gösterdim, Laos'ta gösterdim. Kamboçya'da gösterdim. Tayland'da da görüyorsunuz. Yani bu Mekong Nehri Güneydoğu Asya'ya hayat veriyor. Şimdi buranın en ilginç şeyini anlatacağım. Karşısı Laos. Hani sizle gezmiştik ya beraber. Laos. Çinliler şu araziyi 100 seneliğine satın almışlar arkadaşlar ve burayı kumarhane merkezine çevirmişler. Hatta Las Vegas diyorlarmış. Las Vegas değil, Las Vegas diyorlarmış. Bu karşı tarafı gördüğünüz full Laos. Benim durduğum yer Tayland. Burası Tayland. Şu aşağıdaki evler Tayland. Ve üçgen olan kısım, altın üçgen deniyor ya buraya. Myanmar arkadaşlar. Yani eski ismiyle Birmanya, Burma. Hatta bu ülkede bizim şehitlerimizin mezarlığı var. Yemen cephesinde sanırım. Yemen cephesinde olması lazım. Esir alınan Türk askerlerini Birinci Dünya Savaşı'nda buraya getirip İngilizler tren yolu üretiminde çalıştırıyorlar. Myanmar'da şu anda askeri darbe olduğu için çok turistik değil. Laos komünist bir yönetime sahip. Karşıda Çinlilerin özel bölgesi var. Laos'un Hong Kong'u da diyorlar bu karşıya. Ve yuan para olarak kullanılıyor. Düşünün yani o kadar Çin yapımı ve Çinler biliyorsunuz şak üretiyor. 3 ülke şu anda karşınızda. Tayland, Myanmar ve Laos. Hepsini görebiliyorsunuz. Pablo Escobar'lar, zartlar zurtlar daha hayatta yokken dünyadaki en büyük uyuşturucu ticaretinin olduğu merkez arkadaşlar burası. Ve öyle böyle değil yani. Çok büyük paralar dönüyor. Burada zamanında afyonun gramı, bizde de afyon diye bir ilimiz var biliyorsunuz yani. O dönem serbest. İşte böyle eski fotoğraflarda falan görürsünüz böyle otantik afyon çeken adamlar falan. Şu anda Afganistan'da ve İran'da vesaire başka hangi ülkelerde bilmiyorum ama üretiliyor. Dünyaya da satılıyor ama o dönem burası. Bu bölge, bu ticaretin yapıldığı bölge. Şu anda uyuşturucu ticareti var mı, afyon ticareti var mı burada? Muhtemelen çok az. Belki vardır, bilmiyorum. Ama Myanmar Yaba diye benim Bangladeş'te çektiğim bir belgesel var. Uyuşturucu bağımlılarıyla vesaire konuştum. Orada anlattık. Myanmar üretiyor ve yine burada ticareti yapılıyormuş. Bu Yaba'nın, bakın altın üçgen çok önemli bir yer. Bence herkesin dünyada gelip
şey yapması gerekiyor. Burayı görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Burası tabii çok stratejik bir konumda. Mekong, o diğer küçük gördüğünüz Ruak Nehri. Onlar birleşiyor. Burası bir doğal sınır aslında. Doğal sınır oluşturuyor. Bakalım. Bir de burada şöyle bir durum var. Hani ben sonuçta buraya kabileleri görmeye geldim ya. Şan kabilesi, Monklar, Lahular, Akalar burada o dönem çok bağımsızlar. Yani otorite yok. Onlar zaten afyon kullanan topluluklar. Muhtemelen hala kullanıyorlardır yani. Onları kontrol edemiyor devlet. Ve bu da ticaretin kontrol edilememesini sağlıyor. Çok eski bir tapınağa geldik bu arada ben anlatırken. Siz izleyin, ben anlatayım. Karşısı Laos. Oh. I'm sorry, I didn't see it. Ayakkabıyı çıkarmayı unuttuk. Ya görmedim. Kameraya baktığım için. Kamera da kırıldı, parmağımla tutuyorum şeyi. 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyadaki afyon ticaretinin %70'i burada arkadaşlar. Ham afyon rafine edilerek morfin ve eroine dönüştürülüyor aynı zamanda. Uluslararası kaçakçılar Asya ve Avrupa, Amerika pazarını bu şekilde yolluyor. Bakın ne kadar eski bir tapınak. Kafası kırılmış şeyin. Tabii İngilizler ve Fransızlar teşvik ediyor bunu. Vietnam ve Laos'ta Fransız yönetim var. Fransız Hindi Çin'i, Myanmar'da o zamanın adı Burma, İngilizler kontrol ediyor aslında. 60-80 yılında uyuşturucu kartelleri var arkadaşlar. 1960 ve 80'li yıllarda Khun Sa isimli Şan eyaletinden bir herif, buranın Pablo Escobar'ı, Myanmar'ın Şan eyaletinden, o yönetiyor dünyadaki afyon ticaretini. Khun Sa, afyon kralı deniyor herifin ismine. Tayland çok sıkı bu konuda. Mesela biz, kocaman kobra yılanı. Biz gelirken askerler durdurdu bizi, baktılar bize. Bunlardan bir bok olmaz deyip geçtiler. Şu anda Tayland'da çok sıkı ama Myanmar'da askeri darbe olduğu için, iç karışıklık olduğu için özellikle yaba üretimi devam ediyor. Burada da ticaret üçgeninin benim gibi gelen ziyaretçilere bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Çin İç Savaşı sonrasında arkadaşlar Çin Komünist Partisi kazanıyor ve Milliyetçi Çin KMT'nin askerleri Burma ve Tayland'a kaçıyor. Bu grupları Amerika, CIA destekliyor ve bu gruplar afyon üretimi yapmaya başlıyorlar. CIA'nin desteklediği gruplar oradan para kazanıyorlar. CIA, Vietnam Savaşı sırasında afyon ticareti yapmalarını göz ardı ediyor. Bölgedeki bu grupları destekliyor. Yani bugün hani Elon Musk ve Donald Trump'ın şeyi var ya, hani USAID, tabii bu CIA aslında. Onun desteklediği gruplar ortaya çıktı tüm dünyada. Tabii Türkiye'deki bazı gruplar direkt olarak bunlar tarafından desteklenmiyor ama atıyorum Almanya'daki şeyi destekliyor. Almanya bizimkileri destekliyor. Böylece izini kaybettiriyorlar. Onun için Türkiye'de de bolca var bugün. Düşünün, uyuşturucu ticaretini CIA burada teşvik etmiş. Laos, Burma, yani Myanmar ve Tayland. Bakalım şimdi afyon ticaretinin nasıl yapıldığını göreceğiz birazdan. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son durağımız Afyon Müzesi. Yani şöyle Afyon dinlenme testleri gibi düşünebilirsiniz. Müzeye giriş 50 baht. Bahtımız açık olsun. It looks like Alice in Wonderland. Yeah. Follow the white rabbit. Thank you. Yes. Change. Thank you very much. Ticket, anyone you like. Oh, very nice. This is opium? Yes. Poppy field. Opium poppy field, yes. Afyon tarlası. Thank you, kapın kap. Evet, burası şu anda olduğumuz kasaba Changsan kasabası. Myanmar, Laos. Evet, burada bakın burada rotayı gösteriyor. Karadenizimiz de var.
İtalya'dan başlıyor. Burada afyon çiçeği. Afyon poppy, tomurcuk mu Türkçesi? Afyon tomurcuğu mu oluyor? Burada afyon çiçekleri açmış. Nasıl? Bakın afyon üretiminde kullanılan aletler. Bunun Türkçe güzel bir ismi vardı, unuttum ya. Bakın kapak paralarla konulmuş. Kapağı para şeklinde yapmışlar. Aha, afyon çiçeği tarlası. Teyzem ne yapıyorsun orada teyzem ya? Kurban ey. Her şeyin fotoğrafını çekin. Çok güzel, ben de çekeyim o zaman. Vallahi afyon tarlasında bir çiçek gibisin bacım. Ne oluyor lan? Allah belanızı vermesin. Bu ne lan? Merhaba, how are you? Smoking? Bismillah. Ne oluyor lan? Bu afyon içmek için en iyi pozisyonmuş. Buradaki dağ kabileleri tarafından böyle götüne doğru ayakları koyacakmışsın. Böyle. Sonra kafayı yiyorsun zaten. Kız o nasıl güzellik orada çiçekler arasında. Canım benim ya. Kurban hey, hele hey. Dedem sen de mi afyon? Are you gonna try opium? Of course. Evet, burada da afyon dinlenme tesisleri burada işte. Bu kadar. Tuvalet. Nasıl yüz yıkamakla? Kendinden geçti adam. Bu kadar mı? Bakın burada görüyor musunuz? Şeyleri çıkıyor. Süt. Bak burada da çıkıyor, onu alıyorlar. Neyse daha öğretmeyeyim size. Is this all? Just one floor? Bu muydu yani şimdi? Arkadaşlar burada Turkey Mentioned çok iyi. Our group, I will give you 40 minutes, okay? Bakın 40 minutes for here, 20 minutes. eğlence bitkisi olarak Statue, 20 minutes. Or here 25 minutes, or there 15 minutes. So Sümerler'de eğlence bitkisi Hulgil, Plant of Joy olarak bahsediliyormuş. Mısır'da kullanılmış, Kıbrıs, Girit, Odisey'de, Homer'ın Odisey'inde, İlyadası'nda. this is museum, see the Buddha. We will not go pyramid for the Buddha. You have to go there and return back. Alexander the Great, Büyük İskender Hindistan'a götürmüş. But if you come before 520 with your left, Ha bir dakika. Opium entered China during Tang. Tang Dynasty zamanında İpek yolunda Tang Hanedanlığı zamanında Türkler ve Araplar Çinlilere hastalıkları afyonla tedavi etmelerini söylemişler. Buraya da Türkler sayesinde gelmiş. Bu şekilde Türkiye üzerinden Büyük İskender'le Hindistan'a, İpek yolu üzerinden de Çin'e ve bugün burası. Yani bizim sayemizde yine her yerden biz çıkıyoruz arkadaşlar. Kahveyi biz tanıttık Avrupa'ya. Yani müthişiz ya. Müthiş, müthiş. Harika. Evet. Evet. Is this just one floor? Two from Two floor? And, ha okay. Öyle mi? İkinci katta varmış. Sorry. Bakalım. Eğer bir şey yoksa ikinci katta kıyameti koparırım bak. Ha kız beni takip et dedi vallahi. Aferin kız. Ben tuvalet buldum orada. Ha oradan.
Ah, I didn't see. And So after that- too many people here. I didn't see it. Okay. Thank you. And up. Thank you very much. Ya canım benim ne kadar. Bakın şu ana kadar size bir sürü kabileyi gösterdim arkadaşlar. Karen gösterdim. Hmong, Hakka gösterdim. Başka kabileler de Tayland'da olmayan gösterdim, Laos'taki. Burada böyle tartılıyormuş. Ne dedim? 1 gram afyon, 1 gram altına da değermiş. 60-80'lerde. What is this for? Like to wake it up again or something? This is clappers, maybe they get birds away. I don't know. This is scale. Bakın bunlar tartılar. Kuş şeklinde tartıyor. Yeah, here you see here. There's a scale laying there, and then maybe this. Bakın bunlar altın şeyler. Tartılar. Mesela pırlanta karatı var ya, biliyor musunuz? Size birazcık bilgi vereyim. Neydi o bitkinin adı ya? Datça'da, Marmaris'te olur. Her neyse, o bitkinin çekirdekleri arkadaşlar hep aynıdır. Hiç gram farkı olmaz. Yani miligram farkı bile olmaz. Keçi boynuzu, keçi boynuzun çekirdekleri miligram farkı bile olmaz. O karatla aynıdır arkadaşlar. Pırlantanın karatıyla aynıdır. 0.20 gram bir karat pırlanta 0.20 gram ma eşittir. O da eşittir o keçi boynuzu şeyi. Burada afyonların içildiği pipo tarzı şeyler var. Değişik değişik tabii. So many different. Yeah, it's interesting to see. Bakın bu lambada içiyorlarmış. Lambadan da içiyorlarmış. Çince yazılar var üzerinde. Tabii bu bir tarihin partisi arkadaşlar. Çok zararlı bir madde. Kesinlikle yani hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmamanız gerekiyor. Evet, bu afyon içerken alta seriliyormuş. Bu serin tutuyormuş. Çinliler hayatımızı kardırdınız ya. Çekin Allah belanı. Dur bakayım. Allah cezanı vermesin, gelmişsiniz 50 yaşına. 来，在后面这里的话没有照片给我们看的哈，各位。阿良说了嘛，以前买卖毒品先交好钱书后，他们才把毒品像马拉过来那个都是毒 Dur 品 burada 的， bir şey oluyor. 再把塞在木头里面，塞在木头里面让飘下去的。诶，阿良，把我打记号给你了哦。你下面拿有2、3块，我飘下去了，阿良谁 Bak burası Myanmar, burası Tayland, burası Laos. Yes. 像这个地方的话哈， Bunlar beni dövecek. Allah cezanızı 这 vermesin. 是中国。 Ay, ne oluyor? 在美国河里面不能钓鱼，都是这样统一。 Şey çok komik ya. Abi hiçbir şey yapamıyorsun ya. Hiçbir şey yani. Her yere Çinliler böyle bir giriyorlar yani. Ne yapacaksınız bunları öğrenip? Gelmişsiniz 400 yaşına ya. Heh. Bak burada da damgalıyorsunuz arkadaşlar. Ha, bu eski damgalar. Allah 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 Allah. 来， Nasıl? 刚刚的明信片的话哈， Bok yedik, geldiler. Deliler. Solak gavur derler ya, aynen öyleyim ya. Sol elle de yapılmıyor işte. 可以带回去，对不代表我们来，哎，
我踩过了，对不对？ Bir de tek elle. 油抽盖章了。 Lan götümü ellemeyin ya. Her yere doluştunuz yine. Aa götümü elliyorlar. 不是啦，更有 Aa vallahi. Lan bırakın götümü. 对啦，有啦，有啊有啊，啊，等一个意思无啦。 Allah cezanızı vermesin. Götümü bırakın ya. Bırakın götümü. Bakın burada hapishaneler varmış. Bu afyondan eroin üretiliyor tabii ki arkadaşlar. Oroin. Morfin, afyon. Büyük hapis cezaları var. Hapiste burası. Abi bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Aa, tövbeler olsun. Adam ölmüş burada bak. Şişt. Hacı. Hacı. Bak tuvalet de var. Kardeşim ne yaptın? Ne suç işledin? Twitter'da hakaret mi ettin birilerine de bu kadar ayaklarından bağlamışlar seni. Vallahi sizi öldürürüm. Allah'ıma billahıma sizi öldürürüm ha. Vallahi elimden kaçamazsınız ha. Terbiyesizler. Burada bir de hediyelik eşya dükkanı var. Böyle. Kız ne yapıyorsun? How are you? You have opium? Yes. Yes. You have opium? No. Why not? Oh. Have sample. Not use lah na. Oh. No. Sample I want to see. No. Have sample. Need not use. Oh! No have sample. I am very Not use na. Need no. No, very good boy. Hoş geldiniz. Hello Japan. Bak şimdi Çinlilere Japon deyince nasıl kızacaklar. Hello Japan. Japan. Tokyo. No? Tokyo. Taiwan. Ah, nice too. Yes, no. Bunlara tam içeride yaksaydın demelik ya. İçeride yaksaydın. İçeride yaksaydın. Twitter kullanıcıları anlayacaktır bunu. Hayda, bu ne acaba? Neler oluyor? Kop çay. Kop çay. Ne kadar yeteneksizim ya. Baksanıza. Arkadaşlar burada bir de Büyük Buda var. Tam Myanmar'a bakıyor. Myanmar komünist biliyorsunuz. Ama yani Myanmar'da da Budizmle ilgili bir sıkıntı yok. Bir sürü Budist tapınağı var. Yani komünizme sözde kalmış gibi Myanmar'ın. Bu Büyük Buda'ya da gidelim bakalım ne olacak. Ay Myanmar diyorum, Laos ya, çok pardon. Çok pardon, Laos komünist olan. Myanmar'da askeri yönetim var. Sıkı yönetim. Kafam karıştı. Şu muzlar 20 lira. 4 tane. Kız çek bir bakalım. Fillere bakın. Allah şey kırıldı. Parmağımla tutuyorum. Sabit durmuyor artık. DJI'den tamir ettireceğim ya da yenisini alacağım mecburen. Evet, uzun bir bölüm oldu. Size Tayland'ın kuzeyini anlatmaya devam edeceğim. İlginç kabilelere gideceğiz. Gece hayatını göstereceğim. Yine ilginç şeyler varsa onları göstermeye çalışacağım. Filin altından geçmek acaba herhangi bir... Yok, insan geçiyor, ben de geçeyim. Ayıp olmasın diye düşündüm. Arkadaşlar bakın, Laos'taki Çin varlığını görün. Bence çok önemli bir şey bu. Yani arkamdaki Büyük Buda heykelinden daha enteresan bir şey olduğunu düşünüyorum. Abi görüyor musunuz Çinlerin yaptıkları binaları? Ben de şimdi gördüm bak. Bakın bir de şurada nilüfer çiçeği şeklinde yapmış bir tane bina var. Lüks bir binaya benziyor.
Ve arkada büyük Buda heykeli. Kocaman bir Buda var. Altın Buda. Laos'tan her yerden gözüken bir Buda. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Güzel bir bölüm oldu. Abone olmayı unutmayın. Burslarımıza destek olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Laos, Myanmar, Tayland sınırından görüşürüz. Ben de yoruldum ya. 12 saattir falan yoldayız yani. Hadi bay bay.